Good morning. Good morning. Good morning. Meral günaydın. Nasılsın? İyi misin? Hoş geldin. Çok iyiyim. Sana da kahve Yok sen otur, sen iç kahveni. Acele etme, acele etme. Lütfen otur kahveni keyifle iç. Çanta. Evet, yedek 2 tane tişörtüm var. Ne yedek güzel. pantolonum var. Bilgisayarım, başka da hiçbir şey yok. ما في شيء عنده الزيادة بس هو عنده صباح الخير. أحمد ريحاوي أحمد. Günaydın. Nice to meet you, nice to meet you sir. I don't need. Valizim yok. انا خلي مع وحدي هلا وخلي معك هدول. Paspor. اوكي اكيد. Ha, lazım değil. Yes. Tamam. هو بس Don't forget. Sen şeyi mi veriyorsun? Benim kağıdımı mı veriyorsun ona? isterse checkpointlarda Vereceğiz, vereceğim. tamam. Herkese günaydın. Saat şu an 8.30. Tam 8.30'da Meral'le buluştuk. Suriye'deyiz. Başkent Şam'dayız. Herhalde hemen hemen bir yarım saat uzaklıkta değil mi? 1 saat. 1 saat sürer mi? Checkpointlarla Checkpointlerle. Kontrol noktalarıyla beraber bir köye gideceğiz. Malule mi, Malula mı diyorsunuz? Malula. Hayır. Malula. 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 İngilizce Malula diye bir Malula. Suriye'de bulunan bir Hristiyan köyü ama şu anda Müslümanlar ve Hristiyanların beraber yaşadığı bir köy. Çıktık yola. Otelden sandviç yapmalarını rica etmiştik sabah yol için. Sandviçimi de yapmışlar sağ olsunlar. İnanılmaz güzel bir otel ya. Beit Al-Vali Otel. Gerçekten Suriye'de böyle bir şey beklemiyordum. Daha önceki Suriye videolarımı izleyenler varsa görmüştür. Güzel bir otel. Çok eski Şam'ın tarafında. Otelin bilgilerini gidince aktaracağım. Yolda neler görüyoruz, neler yaşıyoruz onları da aktaracağım. Dedim bir videoya giriş yapayım. Videoya başlamadan önce sizden de bir like alırsam çok mutlu olurum. Bir de yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Hadi bakalım, Suriye'de bir köy ziyareti. Dağların eteklerinde çok şey yaşamış bir köy ziyareti başlıyor. Neler göreceğiz bakalım. Bu karşıda yıkılan binalar var ya. Hep bu iç savaş döneminden Evet. kalma değil mi bunlar da? Hepsi. Ama hiç şey yapılmamış bunlara da. Yıkılıp yenisi koyulmamış. Evet. Hayır. Yenilemediler. Restore edilmiş. Herhalde bu da halk görsün diye mi? Evet. Halk görsün diye yaşananları bak şu Şam'da, Şam'ın merkezinde. Yani Şam'da iç savaş döneminden çok etkilenen bir şehir. Evet. Bunları göstereyim size istiyorum, aktarayım istiyorum. Bayağı karşı taraf bayağı yok orası ya. Yıkılmış oradaki hep şeyler. Türkiye yolundayız. Türkiye, Irak, Humus yolu burası. Biz de yukarı doğru çıkacağız. Yani şu an bu videoda Malula köyünü göreceğiz. İlerleyen videolarda iyice Türkiye sınırına doğru ilerleyeceğiz zaten. İç savaşın yoğun yaşandığı şehirlere de giriş yapacağız. Gösterebildiğimi, aktarabildiğimi aktarmaya çalışıyorum size. Yani ben ne yaşıyorsam bir gün içerisinde Suriye'de aktarıyorum. Belki bilmeyen arkadaşlar vardır. Size de bir söyleyeyim. Suriye'de rehberle gezmek zorundasınız. Sürekli checkpointlerde kontrol ediliyorsunuz. İşte bir evrak oluyor. O evrağı gösteriyorsunuz. Hatta kopyasını veriyorsunuz. Duruma göre rehberimden de bilgi almak için rehberime de bir alo diyorlar. Bunların bilgisini aktarayım. O bina ne binasıydı geçtiğimiz? Büyük bina vardı. Beyaz. Biliyor musun onu? Devlet binası herhalde Evet, ama. evet. Devlet binası. Türkiye tabelası yine. Bölgenin adı? Kasabanın adı Aynetini. اغلبيه عندهم تركات اغلبيه اللي بيشتغلوا هون عندهم كثير شاحنات بيطلع لبرا وهذا يعني كلها شاحنات. Tüm çalışanlar bu bölgenin, Aynetine bölgenin halkı hepsi tır şoförleridir. Bu bölge halkı. Evet, onun tır için şoförü. çok tırlar Evet, görüyorum. göreceksiniz yolda. Köye doğru çıkıyoruz, Malula'ya doğru. Bir checkpoint'ten geçtik, evrakları kontrol ettiler. İki yerden daha doğrusu, iki yerde kontrol ettiler. Şu dağların arkasında Malula köyü var. Burası da Aynetin diye adında bir kasaba. Bir evler bir Orta Doğu mimarisi, böyle renksiz, böyle sarı taşın orijinal rengi. Tabi zamanla yağmurla, rüzgarla o taş iyice rengini de değiştiriyor. Cami hemen var. Evet.
Ama aktif mi şu an? Çalışıyor mu Hayır, ya? bu Çünkü zarar görmüş gibi. Hepsi zarar görmüş. Evet. Malule'nin girişindeyiz şu an. Bir checkpoint'ten daha geçtik. İlerliyoruz. Dağın işte. Dağın adı neydi Meral? Bu dağların adı? Yebrut. Yebrut. Eski adı Selfia. Selfia, Yebrut dağlarının eteğinde hemen bir artık kasaba diyebiliriz buraya. Tabii yeni yerler yapılmış, edilmiş. معلولة صار. Şimdi bakalım neler göreceğiz. Dağın tam dibinde. تركي السائح تركي. Burada mı yaşıyorlar abiler? عايشين هون مو؟ لأنه هو حابب يعمل هيك مقابلة صغيرة ممكن؟ كان هو بالاستراحة هون. Konuşabilir miyiz kendileriyle? استراحة onların kafedir. Kafeleri. Evet. Ha. Birkaç bir şey sorabilir miyim? فيه يسألك كم سؤال؟ Olur mu? تفهم تركي ما بتفهم؟ Sen çevir yerden. Evet ben çeviririm. Şeyi merak ediyorum. Bu köyün adı Malula. Evet. İşte iç savaştan sonra IŞİD ve El Nursa burayı işgal etmeye çalışıyor. Hatta hemen hemen bir senede işgal ediyor. Doğrudur. Yanlış bilmiyorsam. Evet. Sonra ama Suriye devleti için bu köy çok önemli oluyor. Çok önemli. Bu Her köyü- bölgesi çok önemli. Evet. Burayı dağların eteklerinde bir köy. Kasaba daha doğrusu artık. Buraya gelip kurtarıyor. Abim o dönem burada mı yaşıyormuş merak ediyorum. Evet, o ve onun ailesi burada yaşıyorlardı. Teröristler girdiği zaman. Neler yaşamışlar? Buradan gitmemişler değil mi? Burada kalmışlar. تميتوا بالوقت الحرب هون. لا هربنا Kaçtılar. Teröristler geldiği لأنه ما zaman بيرحموا حدا. çünkü çok zalimdir. Katlediyorlardı. Çok tazip ediyorlardı Suriye halkın. Burada kaç kişi yaşadığını şu an biliyor mu acaba? حاليا كم شخص عم بيعيش بمعلولة؟ هلا في بحدود ال 200 او 350 عائله 350 aile yaşıyor şimdi. Bir de bu köyün şöyle bir özelliği var. Şu an dünya üzerinde Hazreti İsa'nın konuştuğu dili tek konuşan köy. Evet. Ben merak ediyorum. Mesela ikisi de aynı dili konuşabiliyorsa birkaç kelime kullanmasını rica edeceğim. Yani çok merak ediyorum o dil kulağa nasıl geliyor. Hoş geldin. Merhaba. اخجب Ekçop. Ehçop bil Arami. حبض ابو كيفك يعني اخجب Halkın her çocuktan büyüğü herkes Arami dili konuşuyor. Üniversiteyi ben seni açıkladım. Savaştan sonra yine de açmışlar. Yani Sadece şu an o dili o dili senenin birkaç ayında o dili öğretiyorlar. Öğretmenler var Arami. eğitim veriyorlar. Evet, yani evet. çocuklara o dil Evet. öğretilsin isteniyor. Çocuklara herkese ben de Size istersem ben de yazılırım. Gelip alabiliyorsun. Evet adını. ben de öğreniyorum. Tamam. Şükran. ودكم بتحبوا انت كمان تقول شيء بالارامي؟ عادي شكرا كثير شكرا كثير. Dağın zirvesinde yukarıda bir köye geldik. Yukarıya da kar yağmış biraz ama erimiş. Kar çok kalmamış. Açık mı kilise? Evet açık. Bu kilise biraz bilgi veririm izleyenlere. Bu kilise olmadan önce tapınak olmuş, pagan tapınağı olmuş. Tapınağın yaşı 400.000 senedir. Hristiyan'dan önce. Hristiyanlıktan önce 400 bin yıl, Hristiyanlıktan 400 bin yıl önce. Aramik döneminde sonra Roman döneminde bir tapınağı olmuş. Giriş kapısı çok küçüktür. Bu şeyden dolayı mı? Böyle İbadet, saygı. evet saygı, ibadet. Biz haç resim ederiz ve böyle gireriz bu manastıra. Şu anda hala manastır görevi görüyor mu? Evet, yani evet. şu anda hala manastır olarak da kullanılıyor. Evet, şimdi bugüne kadar onlar Arami dilde konuşuyorlar, dua ediyorlar ve onların kilise duaları hepsi Arami'de. Bu
Bu manastır ve bu kilise çok zarar gördü. Teröristler kırdılar, haçları kırdılar, yaktılar. Adı ne manastırın? Serkis Bacchos. Sergios Bacchos Yunanca. Ve çok belli, çok Evet. eski. İçerisinde bir de serin Serin. ve soğuk. Mesela mum yanıyor ya orada. Merak eden arkadaşlar vardır. Neden mum yakıyorsunuz ibadet ederken? Yani dilek mi diliyorsunuz? Evet, dilek diyorum. Allah'a daha yakın istiyoruz. Evet, yakın istiyoruz. Anladım. İnsanlar ibadet etmek için bu kiliselere hala geliyor. Evet. Bu Köy bölge halkı buraya gelir ve dua yapar ve Arami dilde duaları yaparlar. Peki o Aramik dilini de acaba bu manastırda mı öğreniyorlar dersleri alırken? Hayır, üniversite. Üniversitede. Burada bu çalışan kız çok iyi Ebenelezi duağı, first duağı. Biliyor. Şimdi isteriz ki bize Aramik dilinde. Arami dilinde dua etsin. Kayaların üzerinde. Evet, kayaların üzerinde. Ya bu kaya. bildiğimiz dağ aslında. Dağ, evet. Dağ delerek Dağ, yapılan bir kilise. Hatay'da da sen de gitmişsin. Hatayda da mağaranın içinde gene dağın ben eteklerinde orada bir ziyaret kilise ettim. var. Bu suretlerin kopisidir. Hepsi teröristler yaktılar, kırdılar. O dönemde birçok şeyleri, orijinallerini getirdiler, yaktılar. Orijinalleri hepsi yaktılar ve birkaç tanesi kaçırdılar. Bunlar da kopyaları. Bulunmuyor. Sadece bir tanesi bulundu, iade edildi kiliseye. Bu kilisenin heykelidir, altarıdır. Bu kilisede, sadece bu kilisede dünyada hep altarlar dörtgen. Sadece dünyada bir tane kilise var. Bu şekilde olan. Bu şekilde. Dairenin Burada ne yapılıyor? burada pagan temple olmuş zaman koyuyu burada koyuyorlar ve buradan bir kanal vardır. Koyunun kanı ondan iner, akar ve burada kanaldan burada yayılır. Hristiyanlarda Hazreti Hristiyan kilise olmak zamanı Hazreti İsa bizim heykelin sahibidir. Koyu bir kanı olmaz. Bu kanalı ne zaman onlar kiliseyi çevirdiler, bu kanalı kapattılar. Şimdi düşünebilirsiniz. Suriye'de mesela belki vardır düşünenler, o yüzden bir açıklama yapayım. Düşünenler vardır. Suriye'de sadece Müslümanlar yok muydu, Hristiyanlar yaşamıyor mu diye. Hristiyanlar çok fazla var burada, Suriye'de. Zaten rehberim de söylenmez de söylüyorum sürekli zaten. O da duasını etti kilisede. Bölgede yaşayan çok fazla Hristiyan halkı da var. Birlikte yaşıyorlar bir de. Yani yan yana yaşıyorlar. Bir problem, bir sıkıntı da yaşamıyorlar. Bilginiz olsun. Hatta o iç savaş döneminde bu bölgeden kaçırılan insanlar rahipler olmuş. Belki denk gelirse kaçırılan bir rahip burada yaşıyormuş. Sonradan kurtarılmış. İnsanlar öldürülmüş falan. O iç savaş döneminde. Denk gelirsek o rahiple de görüşeceğiz. Burası da sergi bölümü. Müze bölümü gibi. Evet, bu ikonlar yıktılar, hark ettiler. Bu da Sergios Bacchos'un yüzleri kırmışlar, kazmışlar böyle. Bu nasıl açılıyormuş? Anahtardır. Anahtarı. Ya bu kapının anahtarıymış eskiden. Evet, hangisinden yapmışlar? Öyle açılıyor. Anahtarı böyle yapmışlar. Çok eskidir bu. O da burada mı yaşıyor? Evet. Sen انت هون عايشة مو؟ معلولة. بتعرفي الأرامي؟ Biliyor mu Aramik dili? Hepsi biliyor. Malule, özel, magnetler, hepsi halkın işleridir. Şöyle göstereyim, daha iyi anlarsınız. Dağ orada, hemen iki dağın arasında gibi yerleşim alanı kurmuşlar. Malula diye. Tabii o dönemden sonra bayağı yapılan evler, binalar olmuş bölgeye. Şu karşısı hemen yeşillik.
Yemyeşil yani karşısı. Evet. Çimenlerle dolu, ağaçlarla dolu. Bu da 5 yıl, 4 yıldızlı Sefir Otel. Şu karşısı Evet, eski çok bir otel. çok. Ama Eski değildir, yeni oteldir. paramparça olmuş işte. Evet, çok zarar gördü. Baksanıza Kullanılmaz Görüyor haldeydir. musunuz? Şu an gerçekten kullanılmaz hale getirmişler yani. Tam da zirvede. Normalde burada daha yukarıda da köyler var. Evet. Ama oralara ulaşamamışlar herhalde. Sednaya'ya ulaşamadılar. Çünkü daha yukarıda diye, Evet. daha yüksekte diye ulaşamamışlar. Burası biraz daha aşağıdan, çok yukarıda değil, o yüzden ulaşmabilmişler, gelmişler, yıkmışlar işte. Zaten evlerin arasına gideceğiz mi? Evet. Dolaşacağız değil mi? Evet. Evlerin arasında da bir göstereceğim size. Yıkılan evler var mı aşağıda? Sahada görürüz yıkılan. Görebileceğimiz yerler yıkılan, bu mermilerin, havunların ve bombaların izleri. Orada da görüyorsunuz otelin duvarlarında. Böyle şu an Suriye turiste önem veriyorlar. Kontrollü bir şekilde turistin gelmesini istiyorlar. Benim gördüğüm Suriye'de hiç turist olmadı. Ben Fikret buradayım. Zeki. Sadece kendim varım ama başkası yok. Tek başıma geziyorum sanki. Ama artık sanırım Suriye devleti turistlerin ülkeye gelmesini istiyor. Çok istiyor. Yani çok. bunu fark ettim ben artık. Çok. Çünkü turizm acenteleri var. Çoğalmaya başlıyor. Ülke gelinsin, ülkede gezilsin, görülsün istiyorlar. Bilginiz olsun. Ben Rami diye bir arkadaşımla çalışıyorum işte. Numarasını zaten aşağı bırakıyorum her videonun altında. Şimdi biz yürüyoruz. Malula'nın en önemli ve en özel yeri Azize Takla'nın önünde açılan iki dev kayaların içinde yürüyeceğiz ve ulaşacağız o yere ki Azize Takla kaldı, yaşadı ve şifa etti ve çok mucizeler yaptı. Azize Takla doğmuştur 45 seneydi. 45. Onun ailesi pagan aileden doğmuş. Babası validir Konya'da. Konya'da doğmuş. Senin yaşadığım yerde Konya kasabada doğmuş Martakla. 15 yaşında olduğu zaman Hristiyan olmuş. Sam Pola, Aziz Pola duymuş ve Martakla birinci Hristiyan olmuş Azize. Birinci Azize'dir Hristiyanlıkta. Hristiyan oldu 15 yaşında. Babası istedi kızını evlendirmek. Tamarios'la. O da pagan bir yakışıklı bir erkek. Takla istemedi ve kaçtı. Kaçmadan önce babası onu aldı ve çünkü kızı itaat etmiyor onun sözlerine ve evlenmiyor Tamarios'la ve Hristiyan olduğu için ahşaptan bir mahraka yaptı babası. Mahraka dediğimiz ne oluyor? Baraka Böyle gibi mi? baraka Çadır ve yakmak istedi taklayı. Hmm. Örnek olsun herkese ki vali kızını yakıyor Hristiyan olduğu için. Yakmak zamanı çok büyük bir yıldırım ve çok büyük bir şimşek olur. Sel gider ve her halkı korkar, kaçar. Takla kaçar babanın zulmünden. Kaçar Konya'dan. Bir köpek gördük de çok böyle hayranlık bakmıyordu. O yüzden biraz geri doğru çıktık. Köpek çıktı. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Hikayeyi de anlatmaya devam ediyor Meral. En son sel oldu. Evet. Konya'dan kaçtı ve babası Roman askerleri çıktılar Takla'yı getirmek için. Onu yakalamaya gittiler. Evet, yakalamaya gittiler. Takla Konya'dan Mersin'e vardı. Mersin'e hep yürüyerek geçti. Mersin'in Latakya'ya, şimdi adı Laodikye, eski adı Laodikye, şimdi adı Latakya, Suriye'nin bir deniz şehridir.
orada barındı ve mağarada yaşadı. 10 yıl 10 yıl gibi mağarada saklandı. saklandı ve çok mucizeler yaptı Latakya Laodikye halkına. Ondan sonra Latakya'dan geçti Selfkia adaları. Selfkia adaları bu Yebrut adalarıdır. Geçti. Neden geçti Selfkia'ya? Çünkü bu Selfkia adalarında, mağaralarda çok pagan temple'ları var. Çok pagan tapınakları var. Ve hep Selfkia'nın insanları pagan tapınaklarda dua ediyorlar. Geçti Selfkia'da Malula'ya geldi ve onun dağ geldi onun yüzüne. Çok büyük dağ ve Takla başladı dua etmeye. Dağ ikiye yarıldı. Takla yürüyor bizim gibi. Dağ açılıyor ve Roman ordusu onun yakalamaya çalışıyorlar. Dağların taşları düştü, kapattı Yani yolu. Makla geçtikçe yol kapandı. Evet. Tamam. O geçti bu Açıldı. yerden. Onun üzeri bir mucize Yani olmuş. Bu gezdiğimiz yerin hikayesi böyle. Evet. Mucizeyle. Bakarsan dağı görürsün yukarıya. Bu da puzzle gibi yapıştırırsan bir Evet. puzzle Anladım. gibi bu dağın tarafı o bir dağ Yani açılmış gibi dediğin gibi. açılmış gibi, Tamam. puzzle gibi. Sen Hatay'da şeyi gezdin mi? Titus tünellerini. Evet, evet. Benzemiyor mu buraya? Çok benziyor. Ürdün'de var. Ürdün'de de var mı? Bak ben Ürdün- Hatay'da Titus tünellerini gezmiştim. Sonunda da hatta Beşikli mağara falan vardı. Oraya inanılmaz benziyor. Bak şimdi burayı böyle boş gezmek güzel olmayabilirdi. Ama sen hikayesini Hikayesi anlatınca çok, evet. bir anlam kazanıyor. Şöyle bir yere çıktık şimdi. Bu Burada daire, bak kuşlar bu da daire buradanın komplet Anladım. ediyor. Birleştiriyor. Burada. Ve burada mağaralar görüyoruz. Evet, şu tam karşımızda. Evet. Buralarda ne olmuş? Burada insanlar yaşamışlar. Bu pagan döneminde değil mi? Evet. Eskiden. Evet, evet. Bu mağaraların içinde kilise bulmuşlar. Nereden bilmişler? Kilise Bu mağara olduğunu. kilise saklanmış kilise olmuş. Çünkü söyledim 313'te sonra Hristiyanlık hür bir diyanet oldu. Mersu Milano'da hür oldu. Bu mağaranın içinde bulmuşlar fresk Hazreti İsa'nın resmi ve Meryem Ana'nın resmi. Bir mağarada bulmuşlar Hazreti Yahya'nın Hristiyan olmak için kurulduğu bir havuz. Mağaranın içinde burada. İçinde, evet. Bu yolun sonu manastıra bağlanıyor. Evet, kaçıyor ve en sonunda bir yerde istirahat ediyor ve 90 yılında oluyor. 90 yıl yaşıyor. Teşekkürler. Ve Takla nereye gitse Laodikye'ye sığınmış mağarada Rabbim ona su vermiş. Neresi sığınsa Nerede sınırsa su geliyor. Şimdi Monastır'da göreceğiz o damla damla gelir ve havuz olur. Ahmet. Biz şuraya çıktık şimdi. Evet. Daha sonra tapınağa çıktık. Burası o zaman çok demin de dedim Meral'e çok önemli bir tapınak. Kutsal bir tapınak. Dedim geliyor mu buraya insanlar ibadet etmeye? Bayağı gelen giden oluyormuş. Otobüs insanlar geliyormuş. صباح الخير رهبة كيف الصحة؟ سائحي من تركيا. Kaçınan hep Evet, o da sadece istemez. Konuşmak çok hatırlamak istemiyor. duygulanıyor. Tamam. Kaçıran hep oymuş arkadaşlar. Neden? Zamanında. Söyle. Neden? Çünkü onlar duydular ki teröristler geldiler ve topladılar kendileri otobüsle
kaçıyorlar Şam'a. O zaman yakalıyorlar. teröristler yakaladı onları da ve çok kötü şeyler azap ettiler. Ve şimdi tapınağa girdik. Martak'la girdiği zaman bu dağın içinde böyle dağdır, merdiven yoktur. Sonradan yapılıyor. 11 asırda yapılıyor bu tapınağın merdiveni ve kilisesi. Burası yeni yapılan kilise Evet, değil mi? 1750 civarında yapılmış Hazreti Yahya'nın kilisesidir. Sonra tabii restore görüyor. Evet, Tamir görüyor. çok Tarif olmuş burası da. Evet, tarih. Bu ikon, bu suret ne söyledimse ikonlar nedir? Eski zaman şahap, population yazmayı ve okumayı bilmiyorlar. İkonlarla Resimlerle anlaşıyorlar. Tamam. Bu mahraka, ateş yerine taklayı koydu babası yanıyor. Sonra Antakya'dan unuttum bu Antakya'da gelmiş. Antakya'nın surun içinde imparator onu hapsetti ve onun yanında 2 aslan koydu. Aslanlar kedi oldular. Hiç zarar vermediler Azize Takla'nın. Bu monastırı gelişi ve öldüğü yer şimdi göreceğiz. Şimdi sana bir şey öğreteceğim. Dünyada ne kilise ziyaret edersen, Yunanlı kilise, o Romanlı kilise beni hatırlayacaksın. Ekonastas, bunun adı ekonastas. Ekonastas nedir? Ekonastas tüm azizlerin suretleri taşıyan heykeldir. Heykelin karşı tarafıdır. Bu ekonastasa ben girdim bu kiliseyi. Tamam. Bilmiyorum nedir kilisesin adını. Tamam. Her ekonastasda Meryem Ana'nın bir sureti olur, ikonesi olur. Öbür tarafa Hazreti İsa'nın ikonu sureti olur. Meryem Ana'nın yanında olur manastırın adını vermiş Azize'nin sureti. Bu kim? Azize Takla. Bu her kilisede öyle yani. Yunan ve Roman kiliseleri, Ortodoks kiliseleri eski böyledir. Bu Takla'nın monastırı, kilise hangi kilise? Hazreti Yahya'nın kilisesi. Yahya onun kafası kırdılar, onun kafasıyla. Böyle biz girdik, bilmiyoruz. Rehberimiz yok. Anlıyorum. Bu Martakla'nın monastırı, Hazreti Yahya'nın kilisesi. Buradan da bu tapınağın üstünden de bir şehri göstereyim size. Baksanıza bak yukarıda da paramparça olmuş gene o binada. Şöyle şey gibi bizim kısmen bir kısmı eski Mardin gibi böyle. Bir evin çatısı gene bir evin bahçesi gibi. Bitlis'e gittiğim köy de öyleydi. Şurada da mağaralar var. Küçük. Eğiliyor. Yani o dönem burada saklanırken bu ağaçtan besleniyor. Evet. Ve bu mağaradır. Mağaranın işte akan sudan da içiyor. Evet bak şurada göstereyim size. Mağara gerçekten arkadaşlar, görüyor musunuz yukarıya üstü? Ağacı Bu görüyorsun. ağaç da burada. Şöyle dışarı doğru uzanıyor. Ve çok iyi mişmiş veriyor bu ağaç. Mezarı var. Bu da sığınmış. En sonunda gelmiş Azize Takla ve burada sığınmış. Bu suyundan içmiş. Havuz oluşmuş. Bakayım. Hayır. Aynaymış o. Su var bak. Bir şifa suyudur. Eninelerde götürürler evleri ve kutsal ederler evlerin suyu. Mesela bu eski bir ev.
Evet. Karşımızdaki. Değişik bir yermiş burası. Farklı bir yermiş. Malula'nın anlamı Arami dilinde medhal, giriş. Anlamında. Giriş anlamında. Evet. O şey dönemi burada mıymış arkadaşımız? وقت الحرب كنت موجودة بالمعلولة. أنا من معلولة وآرامية بحكي اللغة الآرامية. O Malula vatandaşıdır ve çok iyi Malula'nın dili, Arami dili konuşuyor ve harp zamanı, savaş zamanı burada. Gitmemiş herhalde o. hepsi girdi. وقت الحرب gitmek zorundaydı. بالمعلولة ولا هلا هربتوا؟ وقت صارت الحرب يعني ناس ورا ناس طلعنا كل الضيعة هجرت ما ضل حدا بمعلولة. Savaş başladığı zaman herkes çıktı Malula'dan. Kimse kalmadı. Sadece teröristler kaldılar ve yıkım yaptılar Malula'nın her yerinde. Şimdi hiçbir problem yok herhalde. Her şey yolunda. حاليا ما عندكم ابدا مشاكل، الحياة طبيعية. الحمد لله. رجع كل شيء مثل ما كان. Hayat normale geçti. Teröristler çıktı. Günden ahali hep döndü evlerine ve restore etti. Her şey eskisi gibi oldu. İyi diyor. هلا هي مو قدر. كل الاهالي رجعت. نحن طبعا رجعنا عمرنا بيوتنا لان بيوتنا تخربت. رجعنا اللي بيته محروق اللي بيته مخرب رجعنا يعني اللي رمم اللي قدر كذا. بس في ناس بقيت بالشام في ناس سافرت يعني الظروف تحت الظروف كلها. Ahalinin hepsi dönmedi Malula'ya. Onu soracaktım. Mesela yurt dışında yaşayan ahali var mı? Giden. Hiç buraya dönmeyenler de var mı? طلعوا برات سوريا مثلا من معلولة طلعوا على أوروبا أو للبنان استقروا. Var değil mi? Var. Lübnan'da ve Avrupa'da yaşayan vatandaşlar var. Şam'da da çok yaşayan var. Şükran. تشكرا. Teşekkür. شكرا لك كثير كثير كثير. كلمات بالتركي. Türkiye. لحظة. عربي. مرحبا. Merhaba. Evet. مثل شغلات كثير يعني بس ماني متذكره بصراحه التفاصيل سلام يعني هيك شغلات فبلاحظ انه في كثير شغلات اخذين منا من Şeyi söylüyor değil mi? Kelimelerin benzediğini. Kelimeleri aynısı sadece nutuk farkı الاغاني verir. التركيه حلوه بتقول söyledi ki sizin musikanız çok iyi. Güzel. Şarkılarınız çok iyi. Hangi şarkısı? Deminki sessiz gelen arkadaşımız yüzünün görünmesini istemiyordu. O yüzden sesini aldım. Birkaç bir şey sormaya çalıştım ona. Malula'yı böyle de bir göstereyim. Şimdi çok erken saatlerde olduğu için halk çok fazla dışarıda değil. Ama birkaç hikaye öğrendik, gezdik, gördük. Şöyle bir göstermek istedim. Şu açı çok hoşuma gitti çünkü. Baksanıza çok farklı ve güzel görünüyor. Şu tarz yorumlar gelebilir. Çünkü ben ne zaman böyle bir yeri gezsem böyle tarz yorumlar geliyor. Neden böyle yerleri tanıtıyorsun? Uğur tarzında yorumlar geliyor. Dünya çok çeşitli bir dünya. Arkadaşlar bunun farkına varmanızı istiyorum sadece. Dünyada sadece biz yaşamıyoruz. Suriye Müslüman bir ülke ama bakın Hristiyanlarla beraber yaşıyorlar ve böyle bir köyü yani İç savaş döneminde çok büyük hasar almış bir köyü sizlere görmek ve göstermek istedim. İnsanız hepimiz. İnsana insan olduğu için değer veriyoruz. Lütfen bunu unutmayalım. Ona göre yorumlar ve yazalım. Tabii şu videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlar izlediyse zaten onlar çok kendilerini biliyordur diye düşünüyorum. Zaten bu diğer yorum yazacaklar çıkmıştır videodan. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Bay bay.